Herkese merhabalar. Ben Berkay Besler. Milli sporcu olarak uzun yıllardır motor sporlarında yarışıyorum. Aynı zamanda mücadele ediyorum. Öncelikle beni bu organizasyonda buraya davet ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Arkada görevli birçok insan var. Hepsinin çok büyük emeği var. Hepsine bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Yarış hayatıma, yarış kariyerime 2005 yılında 25 Küçük Odam projesiyle başladım. Tabii ki de daha öncesinde daha henüz konuşmayı bile beceremiyorken babamla annem beni 4,5 yaşında karting aracına bindirmişler. Bursa'daki yarış pistinde sabah akşam antrenman yapmışım. Tek amacım birkaç sene sonra bir dünya şampiyonluğu, yarışlar kazanmak, Avrupa şampiyonlukları kazanmak ve en önemlisi Türk bayrağını en üst noktada dalgalandırmaktı. Bu süreçte çok zorlu yarışlar geçirdim. Aynı zamanda çok güzel geçirdiğim yarışlar da oldu. Şöyle söyleyeyim, benim dönüm noktam 2016 yılında Türkiye'yi temsilen katılmış olduğum dünya karting finallerine başladı. O sene Belçika şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Orta ve Doğu Avrupa şampiyonu olmanın vermiş olduğu bende bir özgüven ve rahatlık vardı. Yarış hafta sonuna gittiğimde kendimden çok eminim. Çünkü birçok başarı elde etmiştim ve yapabileceğimi, yani bütün emeklerimin karşılığını verebileceğini çok iyi biliyordum. Dünya karting finallerinin şöyle güzel bir özelliği var. Yarış hafta sonuna gittiğiniz zaman bir kura çekimi yapılıyor. Bu kura çekiminin sonucunda size bir araç veriliyor. Toplam olarak benim kategorimde 74 tane sporcu vardı. Bu demek oluyor ki aynı markanın vermiş olduğu 74 tane araç ve aynı zamanda aynı markanın vermiş olduğu eşit derecedeki hızdaki motorlar. Herkes eşit şartlarda yarışıyordu. Dolayısıyla burada biraz da ön plana çıkan pilottu. Bir yarış hafta sonunda bir başarı almak için en önemli nokta çok iyi bir sıralama turu atmak. Benim dünya karting finallerindeki sıralama turlarım gerçekten çok iyi geçmemişti. 20. sırada bitirmiştim yarışı. Burada biraz tabii ki de büyük ihtimalle şey diyorsunuz, 74 pilot arasından 20. olmuş. Yani kötü bir sonuç değil. Ama benim hedefim orada 20.liğe oynamak değil, şampiyonluklar kazanmak, yarışlar kazanmak. Dolayısıyla yarışı en üst noktaya bitirmekti. Annem, babam, bütün ailem beni desteklemek için İtalya'ya yarışı izlemeye gelmişti. Bir yarış hafta sonu ilk program, birkaç tane antrenman seansı, sonrasında sıralama, eleme yarışları, yarı final ve final yarışı olmak üzere ilerliyor. Sıralama turlarından sonra 3 tane eleme yarışı vardı. Eleme yarışlarına çok iyi mücadele ederek birincisini 10., ikincisini 5. sırada ve sonuncusunu 4. sırada bitirdim. Eleme yarışlarının sonucunda genel klasmanda 5. sırada yer aldım. Bu da demek oluyor ki yarı final yarışına 5. sıradan başlayacaktım. O sene Belçika şampiyonu olmuştum. Ve aynı zamanda Belçika şampiyonasının ikinci olan takım arkadaşım da aynı yarışta benimle beraber yarışıyordu. Tabii Belçika şampiyonasında yarıştığım için ve ben onu geçtiğim için takım içerisinde çok büyük sorunlar yaşamıştık. Beni pek sevmezdi diyebilirim. Yarı finale başlarken bütün hafta güneşli bir hava varken yarı final yarışından önce inanılmaz bir yağmur yağdı. Ve normal şartlarda yağmurlu hava şartlarında arabayı kullanmak gerçekten çok zor. Ve herhangi bir temas yaşadığınızda arabayı kontrol etmek çok zor oluyor. Yarı final yarışına başladıktan 2 bir ay sonra Belçika şampiyonasında ikinci biten takım arkadaşım bana temasta bulundu ve beni pist dışına attı. O an yarışın ve tüm hafta sonunun bütün emeklerin bir anda bittiğini düşündüm. Ama tek bildiğim şey damalı bayrağın altından geçinceye kadar elimden gelenin en iyisini yapacağımdı. Bugüne kadar da hep bu şekilde yaptım. Yağmurda gerçekten adam geçmek çok zor bir iş. Ama ben çok iyi bir mücadele ederek 34. sıraya düştüğüm yarışın başlangıcında yarışın sonunda 8. olarak yarışı bitirdim.
Bu da demek oluyordu ki final yarışına 16. sıradan başlayacaktım. Yarış öncesinde annem ve babamla bir görüşme yaptık. Onlara dedim ki yani bugüne kadar gerçekten benim üzerimde çok büyük emekleriniz var. Maddi, manevi çok büyük desteğiniz oldu. Ben bugün yani sonucu ne olursa olsun elimden gelen en iyisini yapıp sizi gururlandırmaya çalışacağım dedim. Bir de motor sporlarında şöyle bir acı bir olay var. Siz bütün sezon boyunca 10 yarış, 15 yarış çok iyi bir performans gösterin. Ne zaman bir yarış kötü geçirin, insanlar sizi hemen sorgulamaya başlar. Tüm yeteneklerinizi sorgulamaya başlar. Acaba siz bu iş için yeterli hıza sahip misiniz diye. Benim hakkında da bu tarz konuşmalar gerçekleşti ama ben bunların hiçbirini düşünmedim. Sadece elimden gelen en iyisini yapacağımı düşündüm. Final yarışının başlangıcında 16. sıradan başladım. Yarış içerisinde gerçekten çok iyi bir emek sarf ederek yarışın son turuna kadar mücadele verdim. Son 3-4 tur kala 5. sıraya kadar yükseldim. Bu süre zarfında gerçekten inanılmaz defans, mücadele, her şeyi, bütün emeklerimi verdim. Tek isteğim yarış sonunda bir podyum yapmak, dünya şampiyonasında iyi bir noktada bitirmek istiyordum. Son tura girdiğimde önümdeki ikili yani 3. ve 4. pilotun birbirlerine çok yakın olduğunu ve üçüncülük mücadelesi verdiğini gördüm. Son tura girdiğimde içimden geçen tek bir şey vardı. Ben damalı bayrağın altına geçinceye kadar bütün elimden gelen her şeyi ardına koyacağım. Ama şurada bir 3. ile 4. ufak bir temas yaşasa da ben de kendime bir fırsat yarasam diye düşünüyordum. Son 3-4 viraj kala önümdeki 3. ve 4. pilot bir temas yaşadılar. Ben gerçekten inanamamıştım. Çünkü virajı döndükten sonra kendimi 3. sırada buldum. Bu demek oluyordu ki kalan 2 virajda hiçbir hata yapmazsam Dünya Karting Şampiyonası'nı 3. sırada bitirecektim. Son virajı döndükten sonra damalı bayrağın altından geçerken sol tarafta bulunan tribüne baktım. Tribünde annem ve babam o yarışı 3. bitirecek olmamın gururunu yaşıyordu. İnanılmaz heyecanlanmışım. Ayaklarım, ellerim gerçekten tutmuyor diyebilirim. Yarışı bitirdikten sonra bir ağırlık kontrolüne giriyorsunuz. Eğer aracınızla siz birlikte 165 kilonun üzerinde çıkarsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama 165 kilonun altına düşerseniz işte o zaman yarıştan diskalifiye oluyorsunuz. Tek kalan nokta ağırlık kontrolünden geçmekte. Ağırlık kontrolünden geçtikten sonra da yarışı 3. sırada bitirdiğim garantilendi. Podyumda çok mutluydum. Çünkü annemin, babamın, mekanikerim'in o güne kadar beni destekleyen, beni eğiten birçok insanın vermiş olduğu emeğin en iyisini karşılığını vermiştim. Bu fotoğrafta da beni podyumun 3. sırasında olarak görebiliyorsunuz. Dünya Karting Şampiyonası'nda 3. sırada bitirdim. Burada bir yarış pilotu olarak size şunu söyleyebilirim. Sadece yarışlarla alakalı değil, tüm hayatta yapmanız gereken tek bir şey var. Yaptığınız işi sonuna kadar tüm emeğinizi vererek yaparsanız, isterseniz isteyen herkes sizin hakkınızda kötü düşünsün. Siz aklınıza koyduğunuz bir şey yapmak istediğiniz zaman siz onu gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan size tek söylemek istediğim şey, aklınıza koyduğunuz şeyi yapmak için elinizden geleni ardına koymayın. Teşekkür ederim.